Yani hiçbir ek bir program gerekmeden açık kaynaklı bir kod ile web kamerası olarak kullanmayı göstereceğim. Şu an benim ve videomda yani YouTube'da yayınladığım tüm videolarımda ayrıca yayın olarak kullandığım, yayında kullandığım web kamerası bu kameradır. Yani telefonumu kamera olarak kullanıyorum. Benim ikinci bir telefonum var. Xiaomi marka. Note 9 Pro olması lazım. Evet, Note 9 Pro. Şu an çekim yaptığım kamera bu. Ama ben size çekim yaparken kendi telefonum olan 12T Pro'yu göstereceğim. 12T Pro'yu oyun bilgisayarımda webcam olarak nasıl yaptığımı baştan sona kadar anlatacağım. Telefonda yapmanız gereken 2-3 nüans var. Aynı şekilde bilgisayarımızda yapmamız gereken 2-3 nüans var. Bunlarca bunları yaptığımız sürece hiçbir ara bir program kullanmadan, başka bir para ücretli bir uygulama, üçüncü uygulama kullanmadan çok rahat bir şekilde web kamerası olarak kullanacağız. Telefonumuzu bu program sayesinde, açık kaynak olan bu program sayfasında linkini de aşağı koyacağım program sayesinde kontrol etme özelliğine sahip oluyoruz. Yani aslında amacımız şu. Telefonumuzu bilgisayarımızda kullanmamızı, görüntüsünü aktarmayı, aynı zamanda telefonumuzu mouse'la kontrol etmeye yarayacak bir program. Bunun sayesinde başka amaçlarla kullanabilirsiniz. Ben bunu webcam olarak kullandım. Hemen başlıyoruz. Telefonumuzda direkt Play Store'a tıklıyoruz. Play Store'dan normal kamera programı var. Yani bunu da neden bunu yüklediğimizi sonra anlatacağım size. Open Camera diye bir program diyoruz. Open Camera'yı yüklüyoruz ve kamera programını açıyoruz. Yani ücretsiz bir uygulama. Buraya girdikten sonra Open Camera'da bu ekran ayarlarından şuradaki bütün şovları yani burada ekranda gözükmesi gereken kısaltmaları yani uygulamaları gösteriyoruz. Buradaki üst nüans şu. Şuradaki tutulma modunu her şeyi gizli yapacaksınız. Uygulamayı açtınız, her şeyi gizli yaptınız. Bu kadar. Bakın tıklamadığımız zaman kamerada hiçbir görüntünün kalmamasını, sadece kamerayı görmemizi sağlıyor. Telefonumuzu açtık, ayarlar kısmına girdik. Bu ayarlardan telefon hakkındayı tıklıyoruz. Sonra menü sürümü var. Ben de tabii farklı. Bu 7-8 kere tıkladıktan sonra bakın 2 adım yani artık bir geliştiricisiniz dedi. Şimdi ilk yaptığımız buydu. Bir geliştirici olduk. Sonra geliştirici ayarlarına giriyoruz. Geliştirici diyoruz. Ve geliştirici seçeneklerine tıkladıktan sonra buradan 2 tane yeri işaretlememiz gerekiyor. USB hata ayıklama. Önce USB hata ayıklamayı aktif hale getiriyoruz. Burada bize 9 saniye için işte bunu kabul ediyor musun, riski nedir falan gibi bir soru soruyor. Bunu bekliyoruz. Tamam diyoruz. Buradan ikinci kısımda hata ayıklama. USB hataya güvenlik ayarları demiş. Şimdi buradaki bu güvenlik ayarlarını yapmamızdaki en büyük sebep kontrol edemezsiniz. Yani ilk ayarı yaptığınız zaman evet görüntüyü aktarırsınız. Bunu yabancı kaynaklardan öğrendim sonradan. Bir sıkıntı yaşadıktan sonra anladım. Sonrakinde yine kabul et dedim. Yani burada kabul ederek bu sayede artık telefonumuzu bilgisayarımızdan kontrol etmemizi sağlıyor. Yani mouse'la kontrol edebiliyoruz. Yapacağımız ayar bu kadar. Şu 2 ayarı yaptık. Bunu yaptıktan sonra şimdi artık bilgisayarımıza geçebiliriz. İndireceğimiz ADB var. ADB driver diyoruz. Hatta bundan da Xiaomi diyoruz. Bunu da indirmiş olduk. Bunlara da zaten linkini verdim. İndirdiğimizden dosya kurusunu çıkarttım. Öncelikle yapmamız gereken ADB installer diyor. Bunu internette de bulabilirsiniz. Linkini bulacaksınız. Önce bunu yükleyeceğiz. Tıklıyoruz. Evet diyoruz. Yükleme ekranı çıkıyor. Biz buna yes diyoruz. Enter diyoruz. Yes diyoruz. Enter diyoruz. Sol tarafta yükleyici çıktı. İleri, yükle, son. Bitti. Yani bir driver yükledik. Bu kendi sitesi var. Yani büyük ihtimal kendi sitesidir artık. Ben de çok iyi bilmiyorum. Org adresinden download ediyorum. Buradan 64 bit olanı seçiyorum. 64 bitten sonra bekliyorum. Bakın şurada 4, 3 yani burada bir saniye. Şimdi biraz bekleyeceksiniz. Hemen bir download'a başlamıyor. Şimdi başladı. Bakın şu yukarıda görüyoruz zaten. 2 tane program vardı. Biri bunu indirdik. Biri bunu indirdik. Driver'ımızı yükledik. Şimdi bunu açtık programımızı. Burada açıyoruz. Bakın görüyor musunuz? Program adı burada. Yani SCRCPY şu an dizimizi. Bunu telefonla ilgili yapmamız gerekenleri göstermiştim. İlk ayarları yaptık. Şimdi size burada onu yaptıktan sonra hemen bağlıyorum. Evet. Şu an çıktı ekrana. Dosya aktarımını seçiyorum ben genellikle. Aynı zamanda göreyim diye buradan da. Şimdi yüklediğimiz programı buradan açıyorum. Şimdi şöyle bir şey oldu. Bakın şu şekilde soruyor. Yani diyor ki USB hata ayıklamasına izin verirsin. Yani şu bilgisi izin verirsin de uyarı verir. Tamam diyorsunuz. Bu tamam dedikten sonra bir çıkartın. Genellikle görmüyor. Bir daha takın. Taktıktan sonra pat diye ekran zaten iki hemen benim
Depolamak geldi. Buradan da tekrar uygulamayı çalıştırıyorum. Bu kadar. Şu an telefonum aslında bunu yani birçok sebepten kullanabilirsiniz. Yani bilgisayarınıza aktarabilirsiniz, film izlemek isteyebilirsiniz. Buradaki uygulamaları buradan kullanmak isteyebilirsiniz. Güzel yanı tabii bu. Şimdi bakın. Görüyor musunuz? Mouse kullanabiliyorum. Ben buradan istediğim yeri açabiliyorum. Open Camera diye programı var. Open kamerayı açtım. Şimdi buradaki nüans şu aktarma. Yani bunun kamerası biraz daha iyi bence. Yani telefonun kalitesinden zaten 200 megapiksel bununla ilgili inceleme de yapmıştım. Şimdi buna baktığın zaman burada hatta yüzüme tıklıyorum. Netlemeyi buradan yaparım daha çok. Yüzüme tıklarım. Burada ayarlara bir girin. Tamam, şurada bak ayarlamanı gördüğünüz yerde GUI ekran ayarları var. Buraya tıklayalım. Ben buradan bunları göstertiriyorum. Bunlar size tıklı değildir. Hepsi gözüksün. Yani olabildiğince gözüksün istiyorum. Bunları gözüksün dedikten sonra yapmamız gereken diğer bir uygulama. İnşallah sesim net geliyordur. Çünkü uzaklaşmışım farkına varmadan. Şimdi buradan şunu giyeceksiniz. Size tıkalı. Normalde bu kapalıdır ya da başka bir şey vardır. Bu Open kamera izlememizdeki sebep, yani bunu web kamerası olarak kullanmamdaki en büyük sebep bu. Her şeyi gizleme seçeneği var. Şimdi burada kamerayı açtığımda her şeyi gizleyebileceğiz. Ben buradan çıktım ve buradan yine video ayarlarına geldim. Video ayarlarından da çözünürlüğümü 4K'ya getirdim. Burada Full HD'de getirebilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Ben 4K şeklinde kullanıyorum. Çıktım. Bakın şimdi şöyle yaptım. Görüyor musunuz? Bütün şeyler var burada. Şimdi bu telefonumuzu web kamerası olarak şu an burada çok net bir şekilde yani kendimizi her şekilde görebiliyoruz. Yani görüntümüzü aktardık. Peki niye bu telefonda bu uygulamayı yükledik Oppo'nun? Çünkü bu gizleyebilme yeteneği sayesinde. Yani şunları gizleyebiliyoruz. Peki bu gizleme yaptım. Ayarları göstermiştim size. Peki bunda kendimi netledim. Gerçi şimdi görüyorsunuz değil mi? Beyazlama otomatik olması çok iyi olmuyor. Özellikle sabit zaten kullanıyorsanız kameranızı. Buraya sabit kullandığınız noktada şimdi beni seçtikten sonra hatta şu en güzel dengeyi sağladığınızdan sonra şu ikisini kapatın. Bu beyaz dengesini ayarlıyor. Yani ışığın habire yakına geldiğiniz zaman parlamasını, şey yapmasını, benim gidip geldiğimde renginin böyle bir değişmesini, dikkati dağıtmasını engelliyor. Şimdi biz burada bunu yaptıktan sonra istediğiniz yere hemen netleme yaparsınız. Arkadaki flülü de görüyorsunuz. Kameranızın yani daha iyi bir telefon kullanırsanız daha iyi bir kamerası. Mesela şu an çektiğimden bence çok daha net olduğunu düşünüyorum. Yani bilemedim tabii de. Şöyle yapayım. Yani bu o kamera. Bu buradan yani yayından alıyor ama yani ikisi de şu an kameramın ikisi de yan yana koyuyorum. Belki bir kıyaslama şansınız olabilir. Bu da telefon farkı. İki telefon arka. Çok ama çok büyük ama da web kamerası olarak kullanırsanız hiç fark etmez ki iyi bir ışıklandırma yapın. Şu an ışıklandırmam çok iyi değil. İyi bir ışıklandırma yaparsanız kesinlikle çok daha verimli olur. Şimdi OBS'yi açtık. İşin büyük kısmını hallettik. Çok basitti, çok kolaydı. Yani herkes yapar. Herkes. Çok basit. Şimdi bunu yaptıktan sonra bakın. Buraya ben daha çok sahne yapıyorum. Yani buraya yeni bir sahne açıyorum ya da kamera diyeceğim. Bunu da buraya gelip görüntümüzü buraya aktarmamız lazım. Yani OBS'ye aktaracağız. Buradan pencere yakalamadan telefon diyorum. Tamam diyorum. Burada şimdi seçiyorum. Bakın. Gördünüz mü? Yani çok kolay oldu. Tamam dedim. Şimdi benim burada yakaladığım ekranı komple buraya koydu. Bu kısmı OBS kısmını geçtim ama OBS yani bilmiyorsunuz diye tekrar söylüyorum. Onu ayrı bir videoda anlatacağım. OBS bildiğinizi varsayıyorum şu an için. Hani OBS programı çünkü yayın yapacaksınız ve web kamerası olarak kullanmak istiyorsunuz. Bir kısmı atlattım. Şimdi bakın bunu direkt buraya yaptım. Şunu direkt yapabilirsiniz ama ben bunu sahne yapıp kullanıyorum ki sonra birçok yerde kullanabileyim diye. Bunu buraya getiriyorum bu şekilde. Bakın kameram burada. İstediğim gibi yine aktarabiliyorum. Büyük ihtimal tuttu mu gelmedi mi? Geldi. Şimdi yayınıma göre kendim istediğim yere alabilirim. Düzenlemesini yapabilirim. Şimdi mesela ben burada yani bunu aşağı indersiniz donar. Bu arada şunu söyleyeyim. Bunun böyle direkt arka planda hep çalışsın. Direkt bunu aşağı şu şekilde indirirsiniz. Bu şekilde kalır. Böyle donuyor yani. Böyle bir donma olur. Bunu indirmeyeceğiz. Böyle bu arkada çalışırken biz direkt diğer programımızı açacağız. Hem OBS'imizi açacağız. Bakın arka planda bu durduğu sürece sorun değil. Şöyle de arka planımızı açarız. Buraya da koyduk. Ekran görüntümüzü de buraya yansıttık. Buradan dediğim gibi kamerayı da ekledik. Şimdi burada telefonu bırakmak zorundayım şimdilik. Şöyle yapabiliriz. Şurada bir alt tuşu var ya. Alt tuşuna bastıktan sonra şöyle alt tuşuna bastıktan sonra arkadaki, sağdaki, soldaki siyahlıklar hepsini alabilirsiniz. Şöyle. Kafanıza göre yaparsınız. Tamam. İsterseniz daha farklı yaparsınız, şöyle yaparsınız, küçültürsünüz. Yani bu tamamen size kalmış. Buradan bunu aldırdıktan sonra sağlı solu kestikten sonra size
cuk diye oturan bir kamera modu olur. Yani bu olay bu kadardı. Basit, çok basit. İki yerde telefonda bir ayar çektik, bilgisayarımızda ayar çektik, görüntüyü aktardık. İstersen buradan televizyon izle, film izle, oyun izle, mesajlaşma yap, yaz, istediğini yap. Ya da bu şekilde web kamerası olarak kullan. Web kamerası kullanman için Open Camera. Niye bu Open Camera? Bir daha söylüyorum. Mesela burada açıyorum. Bunun sebebi de şu. Bu uygulamayı kullandığımızda normal kamera uygulamasını açtığımız zaman bakın zaten kızım da bir şey paylaşmış. Görüyor musunuz? Şöyle bir sorun yaşıyorsunuz. Yani döndüğünüz zaman dönmüyor. Artı şu sağdaki soldaki e, yerler fotoğraf, portre, video. Hem video kısmına gelelim. Ve onlar duruyor. Yani bunu da ayarlayamıyorsunuz. Bunu uygulamayı kullanmadan Open Camera'da zaten dediğim gibi ayarları yaptığımız zaman olay bitiyor. Bu kadar basit. Çok basit. Umarım anlatabilmişimdir. İnşallah hata ettiysem affedin. Ama herhangi bir sorunuz olursa mutlaka yayınlayacağım size. Tekrar belirteceğim orada. Yani açıklamalarda da anlatırım. Görüşürüz arkadaşlar.